Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Tarhana yapıyoruz. Fermente tarhana yapıyoruz. Pişirmeden ve isterseniz dolabınıza bile koyabileceğiniz, kurutmadan yapabileceğiniz çok güzel tarhana yapıyoruz. Domates, kapya biber, yeşil biber, biberlerim acı. Onları böyle karbonatlı suyun içerisinde bekletip yıkadım. Saplarını, köklerini temizleyelim. Malzemeleri bir güzel yıkadık. Maydanoz, bir baş sarımsak, soğan, bütün malzeme listesini açıklamalar kısmına yazacağım. Kapya biber, yeşil biber, domates. Şöyle 3-4 tane de bahçe domatesimden ilave ettim. Kapya biberlerin iç kısımlarını aldım. Şimdi bunları bir güzel rondomuza alalım ve çekelim. Malzemeleri artırıp eksiltebilirsiniz. Hazır çorba almıyorum asla. Kendim yapıyorum. Geçen sene yapmadım. Bu sene bitti. Dilerseniz bütün malzemeleri pişirerek de yapabilirsiniz ama ben bu yöntemi de çok seviyorum. Genişçe bir kova kullanıyorum çünkü taşacak, kabaracak. Domateslerin içerisine kuru sebzelerden ilave ederseniz rondodan daha kolay çekilecektir. Ben sulu ve susuz olan sebzeleri aynı anda çekiyorum. Besleyici değerini artırmak için içerisine 2 su bardağı kadar haşlanmış nohut ilavesi yapalım. Ve şöyle buzlukta tutuyorum ben reyhan, kekik, eğer tarhana otu bulabilirseniz tarhana otu, taze nane bulabilirseniz taze nane. Taze nanem vardı ama şu anda ben hepsini kuruttum. Onları da içerisine ilave edelim. En son malzemelerimizi de soğanlı karışımı içerisine ilave edelim. Şöyle güzelce karıştıralım. Normalde ben direkt glutensiz undan da yapıyorum. Nohut unu, mısır unu karıştırarak yapıyorum. Glutensiz kara buğday unu karıştırıyorum. Ama şu anda glutensiz unum yok. İçerisine mısır unu ilavesi yapıyorum. Tam buğday unu ilave ediyorum. Ve normal undan ilave ediyorum. Besleyici değeri daha da artmış olacak. Unumu kontrollü ilave ediyorum. Tek elinizde de yoğurabilirsiniz. Şöyle bolca da kuru nane. Yoğurdumuzu da kullanalım. Normal yoğurt ya da süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Ben 2 kaşık kadar süzme yoğurt kullanacağım. Kaymak kullananlar var, yoğurt kullananlar var. Ama süzme yoğurt da ayrı bir lezzet katacak. Tarhanamız hazır arkadaşlar. Unumuzu karıştırdık güzelce, kontrollü olarak yedirdik. Ne çok sert bir hamur olacak, ne çok cıvık bir hamur olacak. Bakın bu ilk günkü kıvamımız bu şekilde olacak. Ertesi gün yine cıvıklaşabilir. Sebzelerin su oranı, kullandığınız yoğurdun oranı hamurunuzu cıvıklaştırabilir. O yüzden mutlaka bu kıvamı yakalayın. Çok cıvık olursa olmaz. Çok katı olursa da olmaz. Bu kıvam gördüğünüz gibi kekten biraz koyu bir hamur elde edene kadar un ilavesi yapın. Ağzını kapatalım ve mayalanmaya bırakalım. Tarhanamın ikinci günü arkadaşlar. Bakın kıvamını almaya başlamış. Çok cıvık olursa üzerine un ilavesi yapabilirsiniz. Kabarmış. Bu kabarma geçene kadar bekleteceğim. Bugün ikinci günü. Güzelce karıştırıyorum. Biraz un serpiştireceğim. Tarhanam da bugün 3. gün çok güzel oldu. Kıvamı falan ekşimeye de başladı. Ekşidi. Muhtemelen akşam dökerim. Tarhanamız oldu arkadaşlar. Bugün 4. günü çok güzel kabardı. 2 defa da biraz un ilavesi yaptım. Yaklaşık 3 kilogram kadar un kullandım. Bakın gördüğünüz gibi çok cıvık değil.
Ve şimdi en son bunun üzerine tuzunu ilave edeceğim. Tuz daha kolay yoğrulmasını sağlayacak. Daha kolay kurumasını sağlayacak. Daha güzel lezzet verecek ve ufalanmayı da kolaylaştıracak. 1 su bardağı tuz ilavesi yaptım. Kesinlikle tuzlu olmayacak, merak etmeyin. Şöyle güzelce karıştıralım ve bugün dökme aşamasına geçelim. Bu aşamada söylemiştim, birazını buzdolabı poşetlerine saklıyorum. Çok pratik oluyor. Diğer kalan kısımlarını da kurutmak için dökeceğim. Güzelce karıştıralım tuzundan. Tuz çünkü poşetlere koyacağımız için topaklanıp kalmasın bir yerde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar poşetin içerisine koydum. Kilitli poşetlere koydum. Kefir tadı bu arada yine başladı. Bunları böyle dilerseniz ikiye de katlayabilirsiniz. 2 pişirim olur o zaman size. Bakın bu şekilde. Öbürünü de hatta 4'e bile yapıyorum ben böyle. Kırarak kullanabilirsiniz. Kurutamayanlar, nemli bölgelerde yaşayanlar ve ufalamaya üşenenler dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle de düz bir tabağın ya da sebze meyve tahtasının üzerine alıyorum. Et tahtasının üzerine alıyorum. Bunu da böyle ikiye katlıyorum. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bunları da yine aynı şekilde aldım. Buzdolabına kaldırıyorum. Donduktan sonra kullanması daha rahat olacak. Bunları donduktan sonra rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz. Önce düz zemine koyuyorum. Bunları da gördüğünüz gibi ortadan ikiye kestim. Hatta ikiye de katlı bunlar. Yiyeceğiniz kişi sayısı kadar artırıp eksiltebilirsiniz. Yarısı bize yeterli gelecek. Şöyle kasaların üzerine büyük siniler koydum. Bunların üzerine de temiz bir sofra bezi yaydım. Ve şimdi tarhanalarımızı dökme zamanı. Akşam serinliğini tercih ederseniz daha iyi olur. Akşamın serinliğinde rüzgarla birlikte daha kolay kuruyacaktır. Suyunu çekecektir sabaha kadar. Fazla güneşte bekletirseniz tarhananın rengi gider. Bunlara dikkat etmelisiniz. Çok kalın dökmemelisiniz. Gördüğünüz gibi yayılmaya başladılar zaten. Sularını çektikçe bunların ters yüz edeceğiz. Sürekli oynayacağız bunlarla arkadaşlar. Birazını fırın tepsilerine döktüm. Kovada da biraz bıraktım. Onun da çorbasını yapalım. Şöyle kovadaki tarhanayı sulandırdım. Çok az salça ilavesi yapıyorum. Bu aşamada lütfen tuzunuzu kontrol edin. Tuzu gayet yeterli gelecek. Artırıp eksiltebilirsiniz. Karıştırarak pişirelim. Ben bir de içerisine et suyu ilave etmek istiyorum. Et suyunu da tavuk olsun, et olsun, haşlama olsun bardaklarda donduruyorum. Derin dondurucular bu konuda bulunmaz bir nimet gerçekten. Karıştırarak pişirelim. Arkadaşlar kıvamı çok koyu oldu bunun. Ben bunu kavanoza alacağım. Birkaç gün sonra tekrardan pişiririm ya da oğluma götürürüm. Şimdi kavanoza da alalım. Tarhana konservesi olsun o da. Çünkü biz 2 kişiyiz. Bize 2 günde bile fazla gelecek. Kavanoza aldım. Güzelce de kapattım. Bunu sulandırarak kullanalım. Bu şekilde de artan yemeklerinizi kaldırabilirsiniz. İlk pişirdiğiniz anda fazla olduğuna inandığınızda benim gibi yapıp kaldırabilirsiniz. Çorbaya da biraz daha su ilavesi yaptım. Bakın kıvamı çok güzel oldu. Bu aşamada çok az da sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Dilerseniz üzerine siz nane yakabilirsiniz ama ben yakmayacağım. Tarhana çorbası Anadolu kokar. Yöresel lezzettir. Herkes kendine göre yapar. İnanın o kadar güzel koktu ki içinde bütün malzemeler var. Tabii ki bunun da fazlası zararlıdır arkadaşlar. İçerisinde un olduğu için öyle bol bol tüketilmez. İçerisine taze kekik ilavesi yapıyorum. Piştikten sonra çok az kekik ilavesi yaparsanız mis gibi Anadolu kokacaktır. Bu da iş yerimizin aşçısından aldığım çok güzel bir tüyo ama çok az. Çorbamız pişti.
Ben her zaman bir taşla iki kuş vurmayı çok seviyorum. Üzerine nane, pul biber ilavesi yapabilirsiniz. Limonla tüketebilirsiniz. Yoğurtlu yapabilirsiniz. Akşam serinliğinde üzerini kapattım. Bakın tamamen suyunu çekmiş. Bu şekilde sürekli ufalıyoruz, oynuyoruz. Tarhanalar artık ufalanacak duruma geldi. Gördüğünüz gibi dün bu saatlerde dökmüştüm. İkindindi tam. Yine ikindin bayağı yaş ama kendisini çekti. Bu şekilde oynaya oynaya kurutma işlemine devam edelim. Çok kurursa ufalanması çok zor olur. O yüzden her seferinde bu yüzü beyazladığı zaman mutlaka tarhanamızı alt üst etmeliyiz. Gördüğünüz gibi artık bayağı kurudu. Ufalanmaya başladılar. Çok kolay. Bu şekilde en son kattığımız tuzla birlikte bakın ne kadar güzel ufalanıyor. Hiç robotta falan yapmanıza gerek yok. Robotları da yakıyorsunuz bu zamanda. Biliyorsunuz. Bakın. Kurudukça, tep serdikçe üzeri bu şekilde yapıyoruz. Kesinlikle dediğim gibi eğer çok kurutursanız zor olacaktır. Böyle nemli nemli yapması daha kolay. Güneşte de kurutmadığım için rengi de gayet güzel. Gölgede kuruttum hep. Akşam serinliğinde kurudu. Artık yavaş yavaş ufalanan tarhanaları kevgirden geçirebiliriz. Yine aynı şekilde önce eliyorum. Aynı onun üzerinde de bu işlemi uyguluyorum. Hem posaları dışarıda kalacak. Özellikle soğan ve nohutun posaları var. Kefir tom da beni hiç üzmedi yaparken. Evet bak gördüğünüz gibi bu şekilde yavaş yavaş hanımlar iş kapısı yapabilirsiniz kendinize. Çok pahalı dışarıda, yarım kilosu bile 100 lira neredeyse, belki daha fazladır, en son aldığımda o kadardı. Yapın, tam mevsim sebze meyvelerin olduğu zaman satın. En değerli Anadolu yöresel lezzetlerimizden birisi. Evde daha ucuza getirirsiniz, toplanır bir arada arkadaşlarınızla yaparsınız. Bakın tadı tuzu o kadar güzel ki anlatamam. Kokusu mis gibi doğal. Ben salça katmadım içerisine. Çünkü zaten pişirirken salça katıyoruz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın.